Güney Kıbrıs Rum kesiminin yeni aldığı silahı askeri üste gizlediği çatının altındaki gölgeden tespit ettik. Silahın taşındığı günü, konuşlandırıldığı yeri ve Rumların gizli sevkiyat ağını OSİNT Türk kaynaklarıyla birlikte adım adım izledik. Şu anda ekranda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yeni silahının test atışını izliyorsunuz. Bu da 1 Ekim 2025 tarihli askeri geçit töreninden bir fotoğraf. Klasik bir askeri gövde gösterisi ve sıradan bir test atışı değil mi? Ama öyle değil. Kamerayı biraz daha yaklaştırıp o konvoyun arasında ağır ağır ilerleyen devasa araçlara odaklandığımızda durumun hiç de normal olmadığı, hatta Doğu Akdeniz'deki bir silahın açık açık gösterildiği anlaşılıyor. Bu araç Sırbistan'dan alınan Tamnava çok namlulu roket atar sistemi. GZT olarak sizlere bugün sadece bir silah incelemesi yapmayacağız. Gölge boylarından silah sisteminin nerede olduğunu bulacak, uçak kayıtlarından gizli sevkiyatları ortaya çıkaracak ve en sonunda da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın adada kurmaya hazırlandığı ortak ordu planının belgelerini masaya yatıracağız. Rumların silah sistemini ifşa ettiğimiz bu videoda ayrıca son 10 yılda hangi silahları aldıklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye karşı kurdukları kirli ittifakı bir bir anlatıyoruz. Videoya başlamadan önce sıradan gündemin ötesine geçip kimsede olmayan bu özel verilere ve derin araştırmalara daha sık ulaşmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenilerinizle bizi desteklemeyi unutmayın. Öncelikle sistemin ilk görüldüğü yere bakalım. Zira fotoğraftaki birçok detay bizlere aracın ilk nerede görüldüğünü belirtiyor. Fotoğrafın arka planındaki binaları, yol çizgilerini ve çevresel detayları incelediğimizde bu geçit töreninin Lefkoşa'daki Yosif Hacı Yosif Caddesi'nde yapıldığını tespit ettik. Tarih ise 1 Ekim 2025. Yani Kıbrıs Rum kesiminin bağımsızlık günü kutlamaları. Atış yapılan yere bakalım. Burası Kiti atış alanı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tatbikat ve test atışlarının çoğunu burada gerçekleştiriyor. Ayrıca deniz kıyısında olmasından dolayı denize doğru atışları rahat bir şekilde gerçekleştiriyor. Şimdi bu silahların adaya nasıl geldiğine bakalım. İşin rengi bu silahların adaya nasıl girdiği sorusunu sorduğumuzda değişiyor. Çünkü Sırbistan'ın denize kıyısı yok. O yüzden havadan getirilmesi gerek, öyle değil mi? Detaylıca ilk hava trafiğini inceleyelim. Hemen o tarih aralığındaki hava trafiğini, radar kayıtlarını geriye dönük olarak taradık ve karşımıza çok ilginç bir trafik çıktı. Sırbistan'dan kalkan askeri nakliye uçakları törenden hemen bir gün önce, yani 30 Eylül 2025'te Larnaca Havalimanı'na inmiş. Bitmedi. Ayrıca Tamnava sisteminin atış testlerinin yapıldığı 14 Aralık tarihinden 5 gün önce. 9 Aralık'ta bir uçuş daha var. İlk bakışta roket atar sistemini askeri kargo uçaklarıyla getirmişler diye düşünebilirsiniz ama öyle değil. Burada matematik devreye giriyor. Kayıtlara baktığımızda gelen uçakların C-295W tipi taktik nakliye uçakları olduğunu görüyoruz. Bu uçakların maksimum kalkış ağırlığı ve taşıma kapasitesi bellidir. Bir C-295W en fazla 23 ton yük taşıyabilir. Tamnava'nın ağırlığı ise 38 ton. Yani matematiğe göre bu uçakların o roket atarları tek parça halinde getirmesi imkansız. 2'den fazla uçuş olması gerekiyor. Ancak belirtilen aralığa baktığımızda fazladan herhangi bir uçuş yok. Bu durum bize şunu gösteriyor. O uçaklar muhtemelen bu sistemleri kuracak ve kullanacak Sırp teknik personeli, belki de sistemin mühimmatını taşıdı. Bu açıdan bakıldığında bu sistemleri taşıyabilecek elde tek seçenek kalıyor, o da deniz yolu. Sırbistan'ın deniz yolu yok. Bu yüzden karayoluyla Yunanistan'a, oradan da gemiyle Kıbrıs'a nakledilmiş. Bölgedeki deniz trafiğini incelediğimizde ilginç bir detayla karşılaşıyoruz. Güney Kıbrıs'taki limanlara ve Yunanistan'dan gelen Ro-Ro gemilerine göre elimizde sadece bir adet gemi kalıyor. Bu Limassol merkezli Salamis şirketinin Vasilios adlı gemisi. Ayrıca gemi Yunanistan Selanik, Güney Kıbrıs Limassol ve İsrail'in Hayfa şehri hattında sürekli sefer düzenliyor. Bu veriye rağmen kesin olarak bu gemi olduğunu söylemek zor. Ancak ihtimallere baktığımızda elimizdeki bu veri çok kuvvetli. 38 tonluk bir askeri aracı dikkat çekmeden sivil ticaretin arasına gizleyerek adaya sokmanın en makul yolu bu diyebiliriz. En heyecanlı kısma geldik. Güney Kıbrıs bu silahları nereye sakladı ve nereye konuşlandıracak? GZT'ye özel elde ettiğimiz uydu kayıtlarını inceledik ve bu araçların izini sürdük. Bu sistemler topçu birliklerine teslim edildiği için Güney Kıbrıs'ın topçu birliklerinin konuşlandığı üsleri tek tek mercek altına aldık. Normalde topçu okulu Larnaca tarafındaki Mosfiloti köyünde. Ancak asıl operasyonel topçu birliği Lefkoşa'nın Atalassa bölgesinde bulunuyor. Hemen Atalassa'daki askeri üssün 1 Ekim 2025 tarihli sabah saat 8.05'te çekilmiş yüksek çözünürlüklü uydu
uydu görüntülerine bakalım. Görüntüyü yakınlaştırdığımızda eskiden orada açıkta duran obüslerin yerinde olmadığını fark ediyoruz. Ama dikkatimizi çeken başka bir detay var. Çatıların altına, hangarların gölgesine gizlenmeye çalışılmış araçlar. Fotoğrafa dikkatle bakalım. Yoldaki gölgeyi fark ettiniz mi? İşte o gölgeden yola çıktık. Uydunun geçiş saati sabah 8:05. Güneş henüz doğudan vuruyor ve cisimlerin gölgesi batıya düşüyor. O gün o saatte ve o enlemde güneşin açısını hesapladığımızda 3,5 metre yüksekliğindeki Tamnava'nın yaklaşık 12 metre bir gölge bırakması gerekiyor. Uydu görüntüsündeki o gizlenmiş araçların gölgesini ölçtüğümüzde yaklaşık 10 metrelik bir gölgeye ulaşıyoruz. Gölgenin bir kısmının çatının altında kaldığını da hesaba katarsak hesaplamalar Tamnava'nın ölçüleriyle birebir tutuyor. Yani Sırbistan'dan gelen o yeni nesil roket atarlar şu an Lefkoşa'nın hemen dibindeki Atalassa üssünde bekletiliyor. Gelelim bahsettiğimiz silah sistemi Tamnava'nın özelliklerine. Sırbistan devlet şirketi Yugoimport SDPR yapımı. Çok namlulu roket atar sistemi olarak geçiyor. Altında Rus teknolojisinin dayanıklılığıyla bilinen Kamaz marka 8x8 bir taşıyıcı araç var. Teknik özelliklerine baktığımızda 10,3 metre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğe sahip tam 38 ton ağırlığı bulunuyor. Bu sistem hem 122 milimetrelik hem de 267 milimetrelik roketleri fırlatabiliyor. GPS sistemiyle birlikte otonom nişan alma özelliği bulunuyor. Kendi mühimmatını taşıyıp otomatik olarak yükleme yapabiliyor. 70 kilometre menzile kadar atış gerçekleştirebiliyor. Ama bizi asıl ilgilendiren, daha doğrusu endişelendiren kısım bu aracın menzili. Tam 70 kilometre. Şimdi haritayı gözünüzün önüne getirin. Bu sistemi Güney Kıbrıs'ta herhangi bir stratejik noktaya koyup 70 kilometrelik bir çember çizdiğimizde de bu menzilin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne kadar derinliklerine ulaştığını, stratejik noktaları nasıl tehdit ettiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Limanlar ve havaalanları gibi birçok kritik nokta Tamnava'nın menzilinde. Yani Rum yönetiminin savunma adı altında aslında ciddi bir saldırı kapasitesi inşa ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yunanistan'ın silahlanmasıyla eş zamanlı olarak da gerçekleşti. Çünkü her iki tarafta şunu söylüyor. İşte güçlenen bir Türkiye var. Türkiye bizi bir tehdit teşkil ediyor. İşte Türkiye Kıbrıs adasında işgalcidir. Ondan sonra bizi burada yok etmeye çalışıyor. Yani aslına baktığımız vakit paranoyaya varan bir söylemleri olduğunu görüyoruz. İsterseniz son 10 yılda aldıkları silah ve kurdukları işbirliklerinin peşinden gidelim. Güney Kıbrıs her ne kadar savunma amaçlı silah aldıklarını söylese de bu Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'la ilgili yaşadıkları gerilimleri körüklüyor. Ayrıca Amerika 1987'den beri Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu Eylül 2022'de kaldırdığını da hatırlatalım. Ayrıca Amerika Güney Kıbrıs Rum yönetimini artık stratejik bir ortak olarak görüyor ve her yıl uzatılan silah yasağını kaldırma anlaşmasını resmileştiriyor. Şimdi baktığımız vakit aslında GKR'nin 2000'li yılların başından itibaren bazı ülkelerle Fransa başta olmak üzere İngiltere silah ambargosunun kaldırılması kararı sonrasında Amerika ile askeri ve savunma alanında artan oranda bir işbirliğine gitmeye başladığını gördük. Yani bu işte silah sistemleri tedariki, ortak askeri tatbikatlar, askeri eğitimler olarak karşımıza çıkmaya başladı. Amerika'nın ambargoya ilk önce bir yıl kaldırması, 2020 yılında ilk karar alınıyor. Ondan sonra birer yıllık şekilde uzatmasıyla o tabii başka ülkelere de bir nevi örnek teşkil etmiş oldu. Mesela Norveç gibi onlarca yıldır neredeyse GKR'ye ambargo uygulayan bir ülke bir anda kararı kaldırdı. Bundan ötürüdür ki fotoğrafı biraz uzaklaştırıp büyük resme baktığımızda Güney Kıbrıs'ın son 10 yılda adeta bir silahlanma dönemine girdiğini görüyoruz. Sırbistan'dan sadece Tamnava çok namlulu roket atar değil, Nora B-52 obüsleri alıp topçu birliklerini modernize ettiler. Fransa, Rumların en büyük tedarikçilerinden biri. Sherpa hafif zırhlı araçlar özel kuvvetler ve devriye görevleri için alındı. Bu araçların üzerine entegre edilen Fransız yapımı 5. nesil tank savar füzesi Acheron MP ile tank avcısı yeteneği kazandırıldı. Saldırı helikopteri filosu kurmak için Airbus H-145M helikopterleri, denizden gelecek tehditlere karşı Exocet gemi savar füzeleri ve hava savunması için Mistral füzeleri aldılar. Ama aralarında en dikkat çeken İsrail. Sadece silah alma değil, son dönemde stratejik ortak haline geldiler. İsrail'den aldıkları silahlara baktığımızda Barak MX hava savunma sistemi en çok dikkat çekenlerden. Bu sistemin menzili 150 kilometreyi buluyor. Bu ne demek biliyor musunuz?
Bu sistemle sadece kendilerini savunmuyorlar. Türkiye'nin güneyindeki hava hareketliliğini, kalkan uçakları, Akdeniz üzerindeki devriyelerimizi izliyorlar. Sadece Rum tarafı değil, İsrail de bu sayede Türkiye'yi Güney Kıbrıs üzerinden yakından takip edip istihbarat toplama imkanı kazandı. Geçmişe baktığımızda 2010'larda Doğu Akdeniz'de doğal gaz yataklarının bulunmasıyla kartlar yeniden dağıtıldı. Türkiye'nin Mavi Vatan doktriniyle denizlerdeki haklarını savunması karşısındaki cepheyi birleştirdi. İşte o noktadan sonra Güney Kıbrıs, İsrail ile ilişkileri stratejik ortaklığa dönüştürdü. Buna Yunanistan da eklendi. Son 10 yılda sadece diplomatik bir yakınlaşmadan öte stratejik bir ortaklığa dönüşmedeki en büyük etkenlere bakarsak bunlardan birincisi tabii ki Türkiye. Güney Kıbrıs, Türkiye'nin askeri gücü karşısında tek başına duramayacağının farkında. Bu yüzden İsrail'i hep yanında tutma çabasında. Türkiye bölgedeki ülkelerle işbirliğini arttırarak bu oluşturulmaya çalışan bir bloğa karşı mukavemet göstermelidir. Ama dediğim gibi zaten hani bu Rum-Yunan artı İsrail'in ortaya koymaya çalıştığı Türkiye'yi köşeye sıkıştırma ya da çevreleme politikasının ben bir sonuca varabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin hem bölgesindeki hem bölgesinin ötesindeki rolü hem Batı tarafından, Avrupa tarafından son derece net görülmektedir. Hem de Amerika tarafından net görülmektedir. O yüzden bu tarz oyunların ben uzun soluklu olabileceğini, bu tarz projelerin daha doğrusu uzun soluklu olabileceğini ve başarıya da ulaşabileceğini düşünmüyorum. İkincisine gelelim. Doğu Akdeniz. İsrail de enerji koridorları için Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a yakınlaşıyor. Enerji projelerinde doğal gaz altyapısı, boru hatları ve bölgesel üçlü işbirliği bu yakınlaşmayı başlatan alanlardan biri olurken askeri işbirliği kısa sürede satın almalar, ortak tatbikatlar ve teknoloji transferi adımlarına evrildi. İsrail doğalgazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşıması öngörülen EastMed boru hattı projesinin imzalanması bu yüzden. Her ne kadar maliyet ve siyasi riskler nedeniyle projenin geleceği belirsiz olsa da Tel Aviv, Atina ve Lefkoşa bu hattı Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde ortak hareket etme zemini olarak kullanıyor. Bir kere şunu unutmamak lazım. Türkiye Doğu Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülkedir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de enerji konusunda, iklim değişikliği konusunda çünkü dünya en hızlı ısınan havza, biz bu konuya pek dikkat etmiyoruz ama iklim değişikliği konusunda da bölgesel işbirliği lazım. Türkiye'nin olmadığı bir projenin hayata geçebilmesi pek bana mümkün gelmiyor. İşte biliyorsunuz bir EastMed denendi bundan evvel. Amerikalılar dediler ki bu feasible bir proje değil, son derece maliyetli dediler ve bir kenara koydular. Şimdi yine İsrail gazının Rum yönetimi GKR'ye üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi. En tehlikeli etkene geçelim. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında sessiz sedasız yürütülen, 2025'in sonunda masaya yatırılan üçlü askeri işbirliği eylem planı. Planın en çarpıcı detayı bir acil müdahale gücü kurulması kararı. Planlanan askeri gücün toplam sayısı 2500 asker. Bunun 1000'i İsrail askeri, 1000'i Yunan askeri ve 500'ü Rum askeri. Düşünebiliyor musunuz? Kıbrıs adasında güney tarafında 1000 kişilik tam teçhizatlı bir İsrail askeri gücü ve 1000 kişilik bir Yunan askeri gücü. Kriz anlarında tek bir komuta merkezinden yönetilecek, havadan ve denizden hızla intikal edebilecek ortak bir askeri yapıdan bahsediyoruz. Özellikle İsrail'in demir kubbe tecrübesini Yunanistan'ın kurmaya çalıştığı Aşil kalkanı hava savunma ağına entegre etmesi, bölgedeki hava üstünlüğü denklemini doğrudan hedef alıyor. Tatbikat senaryolarının artık arama kurtarma yerine sürü İHA saldırılarını engelleme üzerine kurgulanması ise mesajın adresini netleştiriyor. Bu hamle Doğu Akdeniz'in enerji güvenliğini sağlamaktan çok daha öte bir anlam taşıyor. Tel Aviv, Atina, Lefkoşa hattı Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinine karşı set çekmek ve Türk donanmasının hareket alanını daraltmak için askeri bir blok oluşturuyor desek yeridir. İsrail kendine Akdeniz'de yer edinmeye çalışırken Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu planla sırtını İsrail teknolojisine dayayarak savunma açıklarını kapatma peşinde. Güney Kıbrıs, İsrail, Amerika ve Fransa'nın oluşturduğu güvenlik şemsiyesi altında bölgede güç kazanmaya çalışıyor. Son yıllarda mesela üst düzey ziyaretler olduğunu da gördük biz GKR'ye. Mesela bir Birleşik Krallık Başbakanı 53 yıl sonra Keir Starmer, yanılmıyorsam 2 yıl evveldi, 2026-2024 2 yıl evvel adayı
Fransa'yı ziyaret etti ve hiç yani kuzey kısmına falan uğramadan, oradaki tabii zaten İngilizlerin üsleri var. Fransızlar imzaladıkları savunma alanındaki işbirliği anlaşmalarıyla GKR'nin üslerini kullanıyorlar. Amerika yine hani adanın jeostratejik konumu gereği tabii ki GKR'ye ziyadesiyle kullanıyor diyelim. Bu sayede onlar kendilerini kullandırtarak karşılığında da silah alıyorlar. Bu korkuyu sürekli pompalayarak, özellikle Amerika nezdinde ve Amerika'daki Rum-Yunan lobisinin kongre nezdindeki baskısı sayesinde. Tabii yani bütün bu silahlanma faaliyetleri, yani Rum-Yunan ikilisinin ve İsrail'in de tabii onlarla beraber hareket ediyor olmasının bölgenin özellikle yani Doğu Akdeniz'deki dengeleri ve istikrarı olumsuz etkileyecek bir tehlikeli bir seyir gösterdiğini görüyoruz. Bu durum Lefkoşa'yı hem askeri hem diplomatik anlamda bu ülkelere bağımlı hale getiriyor. İşte böyle. Bir atış testi videosuyla başlayan bu hikaye aslında çok daha derin bir tabloyu gösteriyor. Sırbistan'dan gelen o araçlar sadece birer silah değil, yaklaşan fırtınanın habercisi diyebiliriz. Biz GZT olarak bu gizli silahların, kirli ittifakların izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki Editör Anlatıyor videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güney Kıbrıs Rum kesiminin yeni aldığı silahı askeri üste gizlediği çatının altındaki gölgeden tespit ettik. Silahın taşındığı günü, konuşlandırıldığı yeri ve Rumların gizli sevkiyat ağını OSİNT Türk kaynaklarıyla birlikte adım adım izledik. Şu anda ekranda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yeni silahının test atışını izliyorsunuz.